Aileen Wuornos, hayatı filmlere konu olan, hikayesinin her detayı nedeniyle Elizabeth Bathory'den sonra belki de tarihin gelmiş geçmiş en tehlikeli kadını olarak görülen bir seri katildir. Onu ilginç yapansa dönüştüğü cani kişiliğin arkasında yatan hayat hikayesi. Yargılandığı sırada söylediği, yaptığım her şeyin altında korkunç bir öfke yatıyor. İdam edilmem gerek. Çünkü hapisten çıkacak olursam yine cinayet işlerim cümlesi ne derece korkunç bir insan olduğunu belli etmekte. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Wuornos tehlikeli olmasının yanı sıra tüm seri katiller arasında yaptıkları nedeniyle belki de en az nefret edilen isimlerden biridir. Birçok kişi tarafından sempati duyulan, bazı psikoanalizler tarafından cinayetlerini zevk için işlemediği gerekçesiyle seri katil olarak bile kabul edilmeyen Wuornos, bu bakımdan en ilgi çekici hikayelerden birine sahip. Peki bu durumun nedeni ne? Onu diğer seri katillere göre daha az nefret toplamasının ardında ne yatmakta? Tüm bunları anlamak için öncelikle hayat hikayesine kısa bir göz atmak gerekiyor. Wuornos 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ve babası çoktan ayrılmış bir şekilde doğdu. Annesi Wuornos'a hamile olduğunda henüz 15-16 yaşlarında bir genç kızdır. Babası ise o dönem çocuk tacisinden, yani bir diğer deyişle pedofili suçundan hapishaneye girer ve sonraları kendisini asmak suretiyle intihar eder. Henüz daha 4 yaşındaykense annesi de geride kalan bir not bırakıp onu terk eder. Alkol sorunları bulunan büyük annesiyle büyük babasının yanında yaşamaya başlayan Alien, bu dönemde büyük babası tarafından sık sık taciz edilir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de henüz 14 yaşındayken büyük babasının bir arkadaşı tarafından tecavüze uğrar. Başına gelenler bu kadarla da sınırlı kalmaz. Nitekim kendisi bu tecavüz sonucunda hamile kalır. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdiği için büyük annesi ve büyük babası tarafından evden kovulur. Daha çocuk yaşında üst üste hayatının sillesini yiyen Alien, hayatta kalmak için hurda bir arabanın içerisinde yaşamaya ve para kazanıp karnını doyurabilmek için hayat kadınlığı yapmaya başlar. Bu dönemde madde bağımlılığıyla da boğuşmaya başlayan genç kadının uyuşturucu ve alkol kullanımı üst düzeye çıkar. Alien 20 yaşına geldiğinde 70 yaşlarındaki zengin bir adamla evlenir. Böylece sosyete dergilerinde bile haber olan genç kadının evliliği, eşini bir kavga sırasında bastonla dövdüğü gerekçesiyle sadece bir ay sürer. Tüm bu süre sonunda yine yalnız başına kalır. 1986 yılında ise Tyra Moore isimli bir kızla tanışır ve ona aşık olur. Sonrasında ilişki yaşamaya başlarlar. 4 sene Moore ile birlikte yaşayan Alien, evi geçindirmek için hayat kadınlığı yapmaya devam etmektedir. 1989 Aralık ayının soğuk bir gününde 51 yaşındaki bir adam Wuornos'u arabasına alır. Aralarında çıkan bir tartışma adamın Alien'ı bağlamak suretiyle tecavüze kadar gider. Kendini müdafaa etmeye çalışan Alien son çare olarak adamı silahla öldürür. Bu şekilde ilk cinayetini işleyen 33 yaşındaki kadın cesedi ormanlık araziye bıraktıktan sonra arabayı alır ve kaçar. Çok sonra yapılan araştırmalarda adamın daha önce de tecavüz suçundan 10 yıl hapis yattığı ortaya çıkar. Bu cinayetten sonra karanlığa gömülmüş hayatı iyice allak bullak olmaya başlar. Sırasıyla kendisiyle para karşılığında birlikte olan 43 yaşındaki David, 40 yaşındaki Charles, 65 yaşındaki Peter, 50 yaşındaki Troy, 56 yaşındaki Charles Humphrey, 62 yaşındaki Walter'ı öldürerek bir seri katile dönüşen Woods'un 2 yıl içerisinde işlediği bu seri cinayetlerin tümünde silah kullanmış ve cesetlerini genellikle ormanlık alanlarda bırakarak kaçmaya devam etmiştir. Wuornos'u yakalanma sebebi de adeta hayatının acı bir özeti gibi olmuştur. Nitekim aşık olduğu ve dünyada güvendiği tek kişi olan sevgilisi Tyra Moore, Wuornos'a polise ihbar eden ve aleyhinde tanıklık yapan kişinin ta kendisidir. 7 kişiyi öldürdüğü söylense de cesetlerden ikisinin bulunamaması sonucu 5 kişiyi öldürme suçlarından yargılanan Wuornos, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılır. Ben masumum, umarım siz de tecavüz ederler, bok çuvalları. Bu tarihe geçen ünlü cümle, Alien'ın kararını duyduktan sonraki tepkisidir. Karar sonrasında 9 Ekim 2002'de idam edilen Wuornos, acılarla dolu yaşamının ardında geriye oldukça tartışmalı bir seri katil hikayesi bırakmıştır. Alien Wuornos, ölümünün ardından Charlize Theron'un başrolünde oynadığı bir filme de ilham kaynağı olmuştur. Ailesiz büyümüş, daha çocuk yaşında defalarca kez tacize ve bir kere tecavüze uğramış, evinden olmuş, sokaklarda yaşamış, bir kez daha tecavüze uğrayacakken son çare olarak kendini savunması nedeniyle hayatı toptan kararmış.
Son olarak da güvendiği tek insan tarafından ihanete uğramış, 7 insanı öldürmüş bir seri katil. Neresinden tutarsanız elinizde kalan, kimsenin haklı olmadığı kapkaranlık bir hikaye. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.